Marketten aldığınız bir ejder meyvesini hem afiyetle yiyip hem de tohumlarını alıp çekirdekten yetiştirmeyi düşündünüz mü? Ben tam olarak bunu düşündüğüm için ben de böyle yaptım. Ejder meyvesi oldukça pahalı bir meyve. Marketten aldıktan sonra eve getirdim, dilimledim. Tam yiyordum ki aklıma geldi. Neden ben bunu kendim yetiştirmiyorum diyerekten tohumlarını çıkarmaya karar verdim. Şimdi size adım adım nasıl kolayca ejder meyvesi fidesi yetiştirebileceğinizi göstereceğim. Önce ejder meyvesini kısaca bir tanıyalım. Ejder meyvesi aslında kaktüsgillerden bir bitki, yani bildiğin kaktüs. Tropik bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmekte. Kendi vatanında büyük ağaçlara tırmanarak yükseliyor ama biz evde, balkonda ya da küçük bir saksıda da onu çimlendirebiliriz. Üstelik ilk aşamalar oldukça hızlı ilerliyor. Bu da işi daha eğlenceli hale getiriyor. Tadıyla ilgili bir yorum yapmak istiyorum. Tadını ben kiviye benzettim. Çok sulu, ağızda dağılan bir meyve, sert bir meyve değil, yumuşak, sulu, bol çekirdekli, tıpkı bir kivi yiyormuş gibi bir his veriyor. Şimdi gelelim bu pahalı, egzotik ve ilginç meyvenin tohumlarının çıkarılmasına. Marketten aldığım meyvenin yarısını yedim. Diğer yarısını ise bu deney için ayırmıştım. Şimdi meyvenin içindeki minik siyah tohumları görüyorsunuz. Onları tek tek cımbız yardımıyla peçetenin üzerine alıyorum. Burada dikkat ettiğimiz nokta, meyvenin etli ve sulu kısmını kesinlikle ayıklamaya çalışıyoruz. Çünkü mantar oluşmasına sebep oluyor. Eğer yeterince iyi temizlemezseniz çimlenme sırasında mantar oluşacaktır ve küflenecektir. Bunu yapmak için tohumu süzgece alabilirsiniz. Süzgeçte musluk altında yıkayarak elinizce hafifçe bastırarak o etli kısımlardan kurtulabilirsiniz. Kalan kısmı da peçetenin üzerine serip kuruması için bekletebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Ejder meyvesi kaktüsgillerden bir bitki olduğu için sıcak bir ortamda çimlenmeye başlıyor. İdeal ısı 28 derece. Şu an Adana'dayız ve Eylül'de halen ortalama sıcaklık 30-32 derece civarında. Çimlenmek için mükemmel bir zamandayız. Yazın bu son günlerini değerlendirmek için son fırsat diyebilirim. Ben bunları çimlendirdikten sonra pencere önüne almak istiyorum. Filizlendiği zamandır bol bol güneş görmesi gerekecek. Özellikle sabah güneşi alan bir pencere önüne koyacağım. İlk başlarda güneşe alıştıra ilerlemeyi düşünüyorum. Biraz daha büyüdükten sonra tam güneşe geçebiliriz. Önce alıştırmayı deneyin, yoksa filizleriniz yanabilir. Tohumları birkaç saat kuruttuktan sonra sıra geldi çimlendirmeye. Bunun için birkaç yöntem var. En basit olanı nemli peçete yöntemi. Bir peçeteyi spreyle iyice ıslattıktan sonra tohumları yerleştirin. Daha sonra da küçük bir buzdolabı poşetine veya benim kullandığım gibi şeffaf plastik kaplara koyup ağzını iyice kapatın. Böylece hem nem kaybolmuyor hem de tohumlar kolaylıkla çimlenmeye başlıyor. İkinci yöntem ise doğrudan toprağa ekmek. Bunun için kaktüs toprağı kullandım. Kaktüs toprağının içinde biraz torf, perlit, dere kumu ve bahçe toprağını birebir oranında hepsini birden karıştırdım ve tohumları bunun üzerine serpiştirdikten sonra spreyle iyice suladım ve kapağını kapattım. Çimlenmeye bıraktım. Her iki yöntem de işe yarıyor ama benim gözlemime göre peçete yönteminde filizlenmeyi daha hızlı görebiliyorsunuz. Yaklaşık olarak 3 gün içinde ilk yeşil noktacıklar ortaya çıkıyor ve filizlenme başlıyor. Bu kısım gerçekten çok heyecan verici. Tohumların minicik kaktüs gövdesi şeklinde çimlenmeye başladığını görebiliyorsunuz. Bu aşamada dikkat etmeniz gereken tek şey nemi kaybetmemek. Toprak ne çok ıslak olacak ne de kupkuru kalacak. Fideler büyüdükçe onları tek tek küçük saksılara ayırabilirsiniz. Çünkü yan yana kaldıklarında gelişimleri yavaşlar. Ejder meyvesi tropik bir bitki olduğu için bol ışık istiyor. Direkt kavurucu güneşte değil ama aydınlık bir yerde olmalı. Sulamayı da çok sık yapmıyoruz. Toprağın üst kısmı hafif kurudukça sprey ya da hafif sulama yeterli oluyor. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Ejder meyvesi aslında sarılıcı bir kaktüs türü. Yani büyüdükçe ona bir destek çubuğu vermeniz gerekiyor. Çiçek açıp meyve vermesi içinse birkaç yıl sabırlı olmanız gerek. Mesela 3-4 yıl. Ama işin güzel yanı şu, bu süreci izlemek başlı başına bir keyif. Kısacası marketten alınan sıradan bir ejder meyvesi sadece sofranıza değil, aynı zamanda da saksılarınıza da hayat katabilir. Siz de denemek ister misiniz? Benim bu küçük deneyimim
size ilham verdiyse yorumlarda paylaşın. Bu serinin devamını yapmayı düşünüyorum. Kaçırmak istemiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın.